Tarihin derinliklerinde bazı isimler vardır ki hiçbir zaman tahta çıkmamış olsalar da halkın gönlünde padişah olmuşlardır. Onların hikayesi iktidarın soğuk yüzünden değil, halkla kurdukları gönül bağından yazılmıştır. İşte bugün anlatacağımız kişi de böyle biri. Şehzade Mustafa. Babası Kanuni Sultan Süleyman'dı. Ancak kader ona ne tahtı sundu ne de merhameti. O, Osmanlı tarihinin en trajik hikayelerinden birinin baş kahramanı oldu. Ve bu hikaye sadece bir ölüm değil, bir dönemin kırılma noktasıdır. Hazırsanız başlayalım. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen Şehzade Mustafa, babası henüz padişah olmadan doğmuştu. Annesi Mahidevran Sultan, onun hayatındaki en büyük destekçilerden biri olacaktı. Babası Şehzade Süleyman, dedesi Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından 1520'de Osmanlı tahtına geçtiğinde küçük Mustafa da saray hayatının ortasına adım attı. Artık o sadece bir çocuk değil, gelecekte taht için adı geçecek bir şehzadeydi. Mustafa Topkapı Sarayı'nda özel bir eğitim gördü. Dönemin en bilgin hocaları ona tarih, edebiyat, fıkıh ve askerlik dersleri verdi. Hocalarından Mustafa Sururi Efendi onun için babası gibi adil, dedesi gibi yiğit diyordu. Bu övgüler sadece sözde değil, halkta ve saray çevresinde de karşılık buluyordu. Genç yaşta çevresinde saygı duyulan biri haline gelmişti. Yeniçeriler onu benimsiyor, halksa bir gün onun padişah olacağına inanıyordu. Mustafa geleneklere uygun olarak 19 yaşında Manisa sancağına vali olarak atandı. Burada sadece bir idareci değil, halkın dert ortağı oldu. Cuma günleri camide halkla birlikte namaz kılar, çıkışta sokak sokak gezer, sorunları dinlerdi. Görevini büyük bir titizlikle yerine getiriyor, yolsuzluklara göz açtırmıyor, adaletten şaşmıyordu. Alanya tersanesini kendi inisiyatifiyle faaliyete geçirip Akdeniz'deki korsanlara karşı tedbirler alması onun ne kadar cesur bir lider olduğunu gösteriyordu. Ancak bu hareket babası Sultan Süleyman tarafından başı bozukluk olarak yorumlandı. İstanbul'da işler Mustafa için pek de iyi gitmiyordu. Annesi Mahidevran Sultan saraydan uzaklaştırılmış, Mustafa'nın en büyük destekçisi olan Sadrazam İbrahim Paşa 1536'da idam edilmişti. Bu iki önemli figürün kaybı onun saraydaki gücünü zayıflattı. Bu süreçte Hürrem Sultan'ın etkisi artmış, 4 oğlu olan bu zeki kadın kendi çocuklarından birinin tahta çıkması için kulis faaliyetlerine başlamıştı. Hürrem'in gözdesi ise Şehzade Mehmet'ti. 1539 yılında Şehzade Mehmet'in Manisa'ya atanması herkes için bir sinyaldi. Şehzade Mustafa Amasya'ya gönderildi. Bu adeta saraydan uzaklaştırılması demekti. Kanuni bu değişimi doğu sınırlarının güvenliğiyle açıklasa da saray çevresinde bu sözlerin gerçekliği sorgulanıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şehzade Mehmet henüz genç yaşta hastalanarak hayatını kaybetti. Fakat Mustafa yeniden Manisa'ya çağrılmadı. Yerine Hürrem'in bir diğer oğlu, içkiye düşkünlüğüyle tanınan Şehzade Selim atandı. Bu gelişme Mustafa için artık her şeyin açık bir işaretiydi. Ne kadar başarılı olursa olsun saray içi entrikalar onun önünü kesiyordu. Hürrem Sultan'ın damadı Rüstem Paşa'nın sadrazam yapılması saraydaki dengeleri tamamen Hürrem lehine çevirmişti. Mustafa hakkında karalama kampanyaları başladı. Rüstem Paşa'nın şehzadenin İran Şahı ile yazıştığına dair sahte mektuplar hazırlattığı iddiaları dönemin Venedik elçileri tarafından da dile getirilmiştir. Ancak bu mektupların varlığına dair Osmanlı arşivlerinde doğrudan bir belge bulunmamaktadır. 1553 yılında Safevi Seferi gündeme geldiğinde Kanuni, ordunun başına Rüstem Paşa'yı Serdar olarak atadı. Ordu Aksaray'a vardığında Yeniçeriler Rüstem'i istemediklerini, başlarında genç ve kudretli bir lider görmek istediklerini dile getirdiler. "Civan lazım bize" diyen askerler Mustafa'yı işaret ediyordu. Bu huzursuzluk saraya büyük bir endişe olarak yansıdı. Kanuni, babası Yavuz'un dedesi II. Bayezid'i tahttan indirip öldürdüğü olayları hatırlamış olabilir. Seferin başına geçmek zorunda kalan Kanuni, Konya'ya yaklaştığında Şehzade Mustafa'ya haber göndererek onu da sefere çağırdı.
Mustafa çevresinden gelen bu bir tuzak uyarılarına rağmen çağrıya uydu. Bazı çevreler onu sakal bırakıp tuğ dikmeye ikna etmeye çalıştı. Oysa bu semboller padişahlık iddiası anlamına geliyordu. Bu yöndeki davranışlarının ona karşı kullanıldığı iddia edilse de kesinliği yoktur. Konya yakınlarında babasının otağına giren Mustafa, beyaz giysisiyle masumiyetini gösterdi. Ancak içeride onu cellatlar bekliyordu. Dirense de Zal Mahmut gibi dönemin güçlü isimleri tarafından etkisiz hale getirildi. Boğularak hayatını kaybetti. Rivayetlere göre cesedi İran halısına sarılarak çıkarıldı ve ihanetin sembolü gibi askerlere gösterildi. Ancak bu uygulamanın kaynağı da batılı seyyahların anlatımlarındadır. Osmanlı kaynaklarında geçmez. Mustafa'nın ölümü ordu ve halk arasında büyük üzüntü yarattı. Yeniçeriler o gün yemek yemezken halk yollarda gözyaşları döktü. Bursa'da defnedilen şehzadenin ardından halk oğlu Mehmet yaşasın diye umut etti. Bazı kaynaklar küçük yaşta bir oğlu olduğunu ve onun da Kanuni'nin emriyle ortadan kaldırıldığını iddia eder. Ancak bu bilgi tarihçiler arasında tartışmalıdır. Sultan Süleyman'ın oğlunu kaybettikten sonra büyük bir pişmanlık yaşadığı anlatılır. Minyatürlerde ağlayan bir baba olarak resmedilir. Hatta cenaze namazını kıldırmak istediği ancak ağlamaktan okuyamadığı söylenir. Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirlerinde bu pişmanlığın izleri açıkça görülür. En meşhur şiirlerinden biri oğlunun ardından kaleme aldığı şu satırlardır. Gözlerimden akatursun, turmasın yaşım benim. Yane üçün saklaram, şimden girü başım benim. İçtügüm hüni cigerdür, yedigüm derdü elem. Dürlü dürlü matbahı dilde bişer aşım benim. Ey felek çarhun bozulsun, olasın ahir harap. Nitekim odlara yaktın bu içim taşım benim. Çekdügüm bağrı gamı çarhun katarı çekmeye. Gelmedi bu vadi minhette padaşım benim. İyi muhibbi ta ölünce uş bu derde çare yok. Bahrolsa yeridir şimden girü yaşım benim. Şehzade Mustafa Osmanlı tarihinde sadece bir taht varisi değil, adaletin, halk sevgisinin ve trajedinin timsali olarak hatırlanır. Onun ölümü Osmanlı hanedanı içinde yaşanmış en büyük kırılmalardan biri olarak kabul edilir. Belki de bu yüzden halkın dilinde hala tahtın değil, kalbin sultanı olarak anılır. Bu acı dolu hikayeyi unutulmaması için anlattık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.